Arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pırasalı börek yapacağım. Çıtır çıtır bir börek olacak. Hazır yufkadan yapacağım. Çok kolay, hemen yapabileceğiniz bir tarif olacak. Önce pırasalarımı yıkadım. Şöyle dörde böldüm. Dörde böldüğüm pırasalarımızı şöyle doğrayacağım. İlk etapta bunları yapıyorum. Çok ufak da doğramayacağım. Biraz kavrulacağı için ağza da gelsin istiyorum. Çok minik minik olmasın. Bakın böyle. Şimdi ben bunları doğrayıp hazır edeyim. Tavamıza şöyle bir miktar yağ koyuyoruz, zeytinyağı. Bunun içine bir baş soğanı ufak ufak kıydım. Şimdi onu şöyle çeviriyorum. Şimdi bunu birkaç dakika böyle çevirdikten sonra şimdi bunun içine doğradığımız pırasaları atıyoruz. Şimdi bunu şöyle soteleyeceğiz. Şimdi bu azalacak zaten, sönecek. Şöyle içine bir tatlı kaşığı tuz, şöyle bir tatlı kaşığı kadar domates salçası, altı ateşi biraz yüksek olsun ki su salmasın. Şöyle toz kırmızı biber, çay kaşığı kadar, dolu olmasın. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da pul biber. Acılığını nasıl istiyorsanız, bu acı biraz. Onun için ölçülerini siz ağız tadına göre koyabilirsiniz, baharatlarını. Şimdi bunu böyle tekrar karıştırıp soteleyelim. Sonra soğuması için bir kaba alacağım. Salçası biraz kokusu gitsin, salça kokusu. Böyle karıştıralım. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlayalım. Burada tereyağı var. Yumuşattım, erittim birazcık, soğudu. 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu. Bunun da yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı nişasta. Şöyle içine koyalım. 1 kaşık da un. Bu hamuru kıtır kıtır yapıyor. Açma börek gibi oluyor. Ben devamlı böyle böreklere koyuyorum. Tereyağı, sıvı yağ, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un.
sosumuz bu. 4 tane yufkam var. Kavurduğum pırasalar bunlar. Şimdi yufkamı açıyorum. Şöyle yufkamın yarısını bu karışım sosla şöyle yağlıyorum. Şöyle fırçayla bunları yayalım. Böyle yağlamak daha pratik. Annelerimiz böyle yapıyordu eskiden. Evet, her tarafı yağlandı. Şimdi bu kısmı bunun üstüne kapatıyorum. Yani şöyle D şeklinde 2 katlı bir yufkam oluyor. Şöyle çevireyim, daha rahat olacak. Şimdi bu pırasayı şöyle uç kısma şöyle yayıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Çok sıkı da olmasın, çok gevşek de. Şimdi bunu kendi etrafında şöyle döndürüyorum. Herkese şöyle büyük büyük birer porsiyon. Arzu eden etrafına dolayarak da yapılır. Ben bu sefer böyle yapacağım. Geri kalan sosumuzu fırçayla üstlerine sürüyoruz. Hiç yumurta yok, süt yok. Bu sos da yapılınca çıtır çıtır oluyor. Çok da ruloları iç içe sıkı sıkı sarmayın. Kabarma payı bırakın. Bol bol şöyle yağlıyorum şimdi. Fırınım bu arada 180 derecede fanlı olarak ısındı. Şimdi bunu kızarana kadar, nar gibi üstü kızarana kadar fırına vereceğim. Dakika söylemiyorum. Herkesin fırını değişik. Kızarana kadar diyeceğiz. Evet arkadaşlar, böreklerimiz fırından çıktı. Bakın bir test yapayım. Bakın çıtırdığı duyuyor musunuz? Bakın. Harika oldu.
Herkes denemesini tavsiye ediyorum. Tam pırasanın zamanı iken yapalım bu böreği. İsterseniz başka içine kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli ne arzu ederseniz. Çok güzel oluyor. Kıtır kıtır, kıyır kıyır. Çayın yanında. İster ayran yapın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.